Merhabalar, hoş geldiniz. Bebek battaniyesi yapacağız bugün. 90'a 90 santim ölçülerinde 6 tane ip kullanacağız. Hem kız hem erkek bebekler için uyumlu, çok kullanışlı bir battaniye çalışması olacak. Çok kolay da bir model, hemen 1-2 günde tamamlayacağınızı düşünüyorum. Battaniyemiz için şiş yok, tığ yok. Parmaklarımızla çalışacağımız Alize Pufi ipiyle öreceğiz battaniyemizi. Renk numarası da 599. Battaniye yapımını anlatmaya başlayalım. Battaniyemizi şiş tığ olmadan parmaklarımızla çalışarak yapacağız. Kendinden ilmekli olan Alize Pufi ipiyle yapacağız. Reklam veya işbirliği değil. Çalıştığım battaniyedeki ip türünü göstermek için bu etiketi size gösterdim. Benimle aynı ölçülerde çalışacaksanız tam 6 tane ip başa baş yeterli oluyor. Ben tam 6 tane ip kullandım. Ve battaniyemizi 56 ilmek üzerinden yapacağız. Çift ve katlarından oluşuyor. Sizler dilerseniz daha büyük yapmak istiyorsanız 58, 60 ikişer ikişer büyüterek battaniyenizi artırabilirsiniz. Daha küçük yapmak istiyorsanız da ikişer ikişer küçülterek santim ölçülerini ayarlayabilirsiniz. 56 ilmekle yapacağız. İsterseniz sizler 54 ile de yapabilirsiniz. Bu 56 ilmek üzerinden 90'a 90 santim bir battaniye ölçüsü çıkıyor. Benim için gayet yeterli bir ölçü ve 2 sıradan oluşuyor battaniyemizdeki modelimiz. Birinci sırada ilmekleri çift çift çaprazlayarak sağa doğru, çalışırken daha anlaşılır olacak, kısaca bahsetmek istiyorum. Birinci sırada sağa doğru çaprazlayarak birinci sırayı çalışacağız. İkinci sırada tam tersini sola doğru çalışacağız. Haliyle bu hasır görüntü ortaya çıkıyor. Tekrar 3. sıraya geçtiğimizde bu aşamayı tekrar edeceğiz. 4. sıraya geçtiğimizde de sola doğru geçerken de sürekli bu aşamayı tekrar edeceğiz. Çok kolay bir çalışma aslında. Şimdi ben battaniyemi 56 ilmek üzerinden yapacağımı söyledim. Kamerama sığmayacağı için aynı zamanda karşılıklı zaman tasarrufu olması açısından şuradaki ipimde ben 16 ilmek üzerinden çalışacağım. Aynı mantıkla yapacaksınız zaten. Ben şimdi 16 ilmek sayacağım, işaretimi takacağım. Sizler 56 ilmek sayarak aynı benim gösterdiğim gibi yapmaya başlayabilirsiniz. Şimdi şurada ipimi, etiketini çıkarıyorum. İpimi ön tarafa şöyle hazırlıyorum, açıyorum. İlmekleri, sıradaki ilmekleri örerken daha rahat gelmesi açısından. Şimdi şöyle ipimi açtım, yumağımı. Zaten 9 metre bir ip. Çok fazla değil. Buradan hemen ilk ilmeğimden itibaren sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 ilmek üzerinden çalışacağım için şuraya işaretimi taktım. Sizler takmasanız da olur, daha iyi anlatabilmek için taktım ben. Burada bir zemin üzerinde çalışırsanız çok daha rahat edersiniz. Ben masa üzerinde örerek battaniyemi tamamladım. Şimdi sizler burada 56 ilmek sayacaksınız. İşaretimizi takacağız. 57. ilmeği şöyle alarak örmeye başlayacağız. Şimdi ilmeklerimi şöyle hazırladım. İlmekleri örerken bazen sağa sola dönebilir. Bunu elinizle düzelterek örersiniz. Şimdi birinci sırada şu şekilde hemen şu şemamı koyayım. Buradaki ilmeklerimi önce şöyle çift çift çaprazlıyorum. Bunu bir hazırlıyorum. Sonra sıradan gelen ilmekleri içinden geçirerek öreceğim. Bu kadar basit. Böyle çift çift çaprazlayacağım. Sağa doğru ama. Şu ilmeğim altta kalacak. Şuradaki ilmeğim üstte kaldığında sağa doğru çaprazladığımı anlayacağım. Şimdi kameramı yaklaştırayım. Burada sizin 56 tane ilmeğiniz olduğunuzu düşündüğünüzde bu işaretimizden önceki 2 ilmeği, şu şekilde gördüğünüz 2 ilmeği sağa doğru çaprazlıyorum. Şuradaki ilmeğim üstte, dikkat ederseniz sağa doğru bakıyor. Şimdi sıradan gelen ilmeğim, işaretimden sonraki bu ilmeğim benim 57. ilmeğim oluyor ya. Sıradan gelen ilmeğim hemen şu çaprazladım, altta kalan ilmeğimin içinden geçirdim. Arkada kalıyor bu ipim. Arkada içeriden geçirdim. Sıradan gelen ilmeğim, bu arada sıradan gelen ilmekleri mutlaka dikkat ederek, elimizle kontrol ederek örelim. Bir tane atlarsak şöyle örneğimiz bozulur. İlmek sayımızda değişme olur. Haliyle modelimiz bozulur, sökmek zorunda kalırsınız. Biraz dikkat ederek ördüğümüzde hiç sıkıntı yaşamayacağız. Şimdi sağa doğru çaprazlamış olduğum ilmeğimin içinden bunu da geçirdim. 2 ilmeğimi çalışmış olduğum tekrar burada örgümü bırakabilirim. Yanındaki 2 ilmeği çaprazlıyorum sağa doğru. Sıradan gelen ilmeğimi, şu sıradan gelen ilmeğim içinden geçiriyorum.
Burada ilmeğinizi parmağınızla kontrol edebilirsiniz. Çaprazladığınız ilmeğiniz. Sıradan gelen ilmeğimi yine üstte kalan, çaprazladım, üstte kalan ilmeğimi içinden geçirdim. Şimdi yine yanındaki iki ilmeğimi şöyle çaprazlıyorum sağa doğru. Şu şekilde. Şu işareti de takip edebilirsiniz. Şimdi sıradan gelen ilmeğimi içinden geçiriyorum. Sıradan gelen ilmeğimi içinden geçiriyorum. Şu şekilde bırakabilirsiniz. Sökülmüyor zaten. Yine yanındaki iki ilmeğimi sağa doğru çaprazladım. Şöyle elimle orayı tuttum. Sıradan gelen ilmeğimi içinden geçirdim. Altta kalan ilmeğimin, sıradan gelen ilmeğimi de şöyle üstte kalan ilmeğimin içinden geçirdim. Bıraktım orayı yine. Sıradaki iki ilmeğimi çaprazladım. Ve gelen ilk ilmeğimi, sıradaki ilmeğimi içinden geçirerek örüyorum. Bu kadar. Birinci sıramız bu şekilde yaparak gidiyor. Çift çift çaprazlayarak ilerliyorum. Yine sağa doğru çaprazladım. Sıradan gelen ilmeğimi ördüm. Sıradan gelen ilmeğimi ördüm. Çaprazladım. Sıradan gelen ilmeğimi içinden geçirdim. Yine sıradan gelen ilmeğimi içinden geçirdim. Son iki ilmeğim kaldı. Bunu da çaprazlıyorum. Şu şekilde yine aynı şekilde çaprazladım. Sıradan gelen ilmeğimi içinden geçirdim. Ve sıradan gelen ilmeğimi tekrar son ilmeğimi içinden geçirdim. Birinci sıramızı tamamlamış olduk. Ördükçe daha çok ortaya çıkacak, anlaşılır olacak. Şu şekilde. Şimdi şu şemamı şöyle kenara koydum. Burası benim ikinci sıram. Burada da sola doğru çaprazlayacağız. Tam zıttına. Burada gördüğünüz gibi, şemada gördüğünüz gibi şu ilk ilmeğim ya benim. Şu benim sıradan gelen ilmeklerim şurası. Burası da ilk ilmeğim. Bunu örmeden boş olarak bırakıyorum. Bunu örmüyorum. Hemen yanındaki iki ilmeğimi bu defa sola doğru çaprazlıyorum. Çaprazladım. Buradaki iki ilmeğimi hazırladım. Sıradan gelen ilmeğime bakıyorum. İçinden geçiriyorum. İki ilmeğimi örüyorum. Bu ilk ilmeği örmedim. Burada buna sürekli dikkat edeceğiz. Bu sola doğru giderken ilk ilmeği örmüyoruz. Yanındaki iki ilmeğimi sola doğru çaprazlıyorum. Sıradan gelen ilmeğimle örüyorum. Sıradan gelen ilmeklere dikkat edelim. Atlamadan örelim. Örgümüz bozulmasın. Yanındaki iki ilmeği sola doğru çaprazlıyorum. İlmeklerimi örüyorum. Gelişine göre şöyle ilmeklerinizi elinizle düzeltirsiniz. Dönebiliyor. Hiç önemli değil. Sıradaki ilmeğimi elimle kontrol ediyorum. Çaprazladım. İki ilmeğimin içine sırayla geçiriyorum tek tek. Şimdi çaprazlayarak bu iki ilmeğimi hazırladım. Sıradan gelen ilmeklerimi örüyorum. Şimdi 3 tane ilmeğim kaldı. Bu işaretimizi alabilirsiniz artık. Onunla bir işimiz yok. 3 tane ilmeğimiz kaldı. Bu önündeki iki ilmeği çaprazladım. Sola doğru ilmeklerimi ördüm. Bu son ilmeğimizi bir tane tek olarak örüyoruz. Sıradan gelen ilmeğimle şöyle arkasından içinden geçirdim. Bu ilmeğimi de tek olarak ördüm. İkinci sırayı da örmüş olduk. Modelimiz bu şekilde. Sağa doğru giderken çift çift çaprazlıyoruz. Sola doğru giderken de baştaki ilmeği boş bırakıyoruz. Sola doğru çaprazlama, son ilmeği de tek örüyoruz. Bu kadar. Tekrar bu şemayı önünüze koyabilirsiniz. Ama bir süre sonra ihtiyaç duymayacaksınız. Şimdi sıradan gelen ilmeklerim burada benim. Şu benim üçüncü sıramdaki pardon ilk iki ilmeğim. Sağa doğru çaprazladım.
Sıradan gelen ilmeklerimle bu 2 ilmeğimi ördüm. Yanındaki 2 ilmeğimi yine sağa doğru çaprazlıyorum. Şuradaki ilmeğim üstte, sağa doğru bakıyor. Sıradan gelen ilmeğimi şöyle ikisini ördüm. Yanındaki 2 ilmeği sağa doğru çaprazladım. Sıradan gelen ilmeğime dikkat ediyorum. Yine sağa doğru çaprazladım. Sıradan gelen ilmeklerimle bu 2 ilmeğimi örüyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. Bunu da çaprazladım. Sağa doğru ve sırayla ördüm. Şimdi 4. sıramızı geçeceğiz. Burada da sola doğru çalışacağız. Burada ne yapıyorduk? İlk ilmeği örmeden boş olarak bırakıyorduk. Yine şu benim battaniyemdeki son ilmeğim. Yanındaki 2 ilmeği sola doğru çaprazladım. Sıradan gelen ilmeğim şurası. Şurası benim sıradan gelen ilmeğim. Bu çaprazladığım 2 ilmeği örüyorum. Sola doğru çaprazladım. İlk ilmeği boş bıraktım. Yanındaki ilmeği çaprazlayarak sola doğru ördüm. Yanından devam ediyorum artık. Sola doğru çaprazlıyorum. Örüyorum. Çaprazladıktan sonra elinizle kontrol ederek bozulmadan şu şekilde tutarak sıradaki ilmekleri içinden geçiriyorsunuz. Üç tane ilmeğim kaldı. Bu ikisini sola doğru çaprazladım. Son kalan ilmeğimi de tek olarak sıradan gelen ilmeğimle örüyorum. İşte yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Tekrar yeni sıramızdayız. Çift çift sağa doğru çaprazlayacağız. Şimdi bu benim battaniyemdeki ilk 2 ilmeğim. Sağa doğru çaprazladım. Önce bu ikisini hazırladım. Sonra sıradan gelen ilmeklerimi içinden geçiriyorum. Sıramı tamamladım. Tekrar yeni sıramdayım. Sola doğru çaprazlayarak öreceğim. Burada da ilk ilmeği örmeden boş olarak bırakıyoruz.
Şurası benim battaniyemdeki son ilmeğim. Yanındaki 2 ilmeği sola doğru çaprazlıyorum. Sıradan gelen ilmeğimi çalışıyorum. Mesela burada bir ilmek atlamışım. Söküyorum. Gördüğünüz gibi tekrar düzelttim. Şimdi son bir ilmeğim kaldı. Onu da tek olarak sıradan gelen ilmeğimle örüyorum. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Çok kolay bir çalışma zaten. Sağa doğru giderken çift çift çaprazlayarak örüyoruz. Sola doğru gelirken de ilk ilmeği örmeden boş olarak alıyoruz. Sondaki kalan ilmeği tek olarak örüyoruz. Tamamen bu 2 sıra birbirini tekrar ederek battaniyemiz yeterli uzunluğa gelene kadar örelim. İp geçişini de yine size göstereceğim ben kendi renginde. İlerleyelim bizler. Battaniyemi örerek devam ettim. Bu benim 56 ilmek üzerinden çalıştığım battaniyem. Şimdi burada ipim bitmek üzere. Bağlama detayını göstereyim sizinle. Sonra beraber devam edelim. Burada ne yapıyordum? Sola doğru çaprazlayarak ilerliyordum. Şimdi şurada sola doğru çaprazladım. İsterseniz önce ipimi bağlayayım. Burada ipim bu şekilde bitmiş. Eğer ilmek olarak bittiyse ilmeğinizin ortasından kesip açıp sonra şu şekilde uzun ip kalmasını sağlayıp burada zaten yeni ipim de bu şekilde. Bu ilmekleri ikisi birbirine yakın olacak şekilde bağlayalım. Düğüm atıyorum. Şuradaki ilmeklerimin arası çok açık olmasın. Normal orijinal görüntüsündeki gibi devam etsin. Bu kalan ipleri arkadan içine geçirerek sonrasında temizleriz. Şimdi ben burada ipimi bağladım. Hiç örmeye devam ediyorum. Benim için bir değişiklik olmadan. Dediğim gibi şimdi sırada şöyle çaprazlama aşamasındayım. Sıradan gelen ilmeğimi örüyorum. Burada kalan iplerimi sonrasında içine alıp temizleriz. Devam ediyorum. Yeni ipimi bağlamış oldum. Sıradan gelen ilmeğim. Burayı kaçırmayalım. Battaniyemizi tamamladım ben. Tam 6 tane ip harcadım bu aşamaya kadar. Ucu ucuna 6 tane ipimi harcayınca eni boyu tam denk gelmiş oldu. Ben enini ölçtüğümde dediğim gibi 90 santim. Boyunu da ölçtüğümde 90 santim. Hatta 88 santim oldu diyebilirim. Bu uzunluk benim için yeterli. 6 tane iple battaniyemi tamamladım. Şimdi en son kapatmayı göstereceğim size. Ondan önce şu bağladığımız ipleri arkada nasıl temizleriz? Şöyle tığ yardımıyla içine rastgele çekerek dibinden kesmeden geçireceğim. Hem ip temizlemiş olalım. Dibinden de kesmemiş oluruz. Şöyle iplerimi rastgele uygun yerlerden geçiriyorum. Sonra bu kalan ucundaki ipleri kesebilirsiniz. Sıkıntı olmaz.
Şuralarda da iplerim vardı. Bunları da temizleyeceğim. Şimdi kapatmasını yapalım. En son sıramı geçerken bütün sıram ipim ucu ucuna denk geldi. En son hatta bir miktar ipim kaldığında saydım. Biz 56 ilmek üzerinden başlamıştık ya. 56 tane ilmeğim olduğunu görünce o sırayı da değerlendirmek istedim. Tam ipim şu şekilde bitmiş oldu. Bir ilmek bile artmadı. Şu şekilde. Şimdi şöyle ki battaniyenizi uç kısmı bu tarafta kaldıysa burada. Kapatmayı diğer taraftan başlayarak yapacağız. Kapatarak geleceğiz. Çünkü sonra burada düğümle birleştireceğiz. Eğer ki ipinizin uç kısmı burada kaldıysa diğer tarafta bu hiç fark etmez. Önemli değil. Burada kaldıysa ipinizin ucu buradan kapatmaya başlayacaksınız. İpinizin şimdi benim bu tarafta kaldığı için şöyle geliyorum buradan. Battaniyemin şu ilmeklerim var ya, bakıyorum ilk ilmeğimi şöyle geçiriyorum yanındaki ilmeğimden, sonra diğer yanındaki ilmeğimden iç içe geçirerek kapatacağız. Zincir bir görüntü oluyor baktığınızda. İlmeklerin yönünü düzelterek içinden geçirerek kapatıyorum. Battaniyemi yaparken aslında vaktimi ayırsaydım belki bir günde tamamlardım ama ben 2 günde tamamladım. Sizler ne kadar sürede ördünüz? Benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Örmesi kolay mıydı, zevkli miydi? Bunları benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. İpimin uç kısmının olduğu yere geldim. Bütün ilmeklerimi kapatarak ve şurada son bir tane ilmeğim kaldı. Bu ucunda kalan ipinizi içinden geçirerek, benim tabi az bir ipim kaldı ama sorun değil. İçinden geçiriyorum. Düğüm atmaya çalışayım şurada. Sonra bu kalan ipi kesmeyeceğim. Yanından gizleyerek şöyle içine ipimin uç kısmını geçirerek sabitleyeceğim. Bu haliyle battaniyemizi tamamlamış olduk. Umarım sizler de severek çalışmışsınızdır. Evet, battaniye çalışmamızı tamamlamış olduk. Çok güzel bir çalışma oldu. Kolay da bir örnekti. 6 tane ip kullandık. 90'a 90 santim ölçülerinde olduğunu söylemiştim. Buraya kadar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar başka çalışmalarda görüşmek üzere. Önümüzdeki videomda da bu battaniye çalışmasını anlatacağım. Bu arada kanalıma abonelikler ücretsiz. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda başka çalışmalarda, yeni güzel çalışmalarda beraber buluşmuş oluruz. Tekrar yeni modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın.